Bu videoda size örneklerle yatırıma ne kadar parayla başlamalıyız konusunu anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Biliyorum ki aileden zengin değilsiniz. Aranızdan aileden zengin olanlar da olabilir. Aileden zengin olanların da videomu özellikle izlemesini öneriyorum. Çünkü parayı nasıl yönetmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Aileden zengin olmadığınız senaryoya gelelim. Aileden zengin değilsiniz. Kendi kendinize yatırım yaparak çocuğunuza güzel bir gelecek hazırlamak istiyorsunuz. Belki de evli değilsiniz. Kendiniz finansal özgürlüğe erişmiş bir şekilde mutlu olarak yaşamak istiyorsunuz. Ve bunun için yatırım yapmanız gerektiğinin farkındasınız. Farkında değilseniz zaten benim videolarımı izledikten sonra farkına varacaksınız. Aileden zengin olmadığımız için her şeyi kendimiz yapmak zorundayız. Öncelikle para kazanmamız gerekiyor ve kazandığımız paranın bir kısmını yatırıma dönüştürmemiz gerekiyor. Bazılarımız bu yatırımlara erken başlıyor. Bazılarımız ise çok geç başlıyor. Eğer bu yatırımlara erken başlarsanız birleşik getiriyle paranızı çok daha fazla artırabilirsiniz. Daha önce yayınlamış olduğum zengin edecek portföy videomun altına bir takipçimin yapmış olduğu yorum açıkçası çok hoşuma gitti. Dedi ki, yaşım 16 ve harçlıklarımdan yaklaşık 20 bin lira para biriktirdim. Şu hisse senetlerine paramı yatırdım ve her ay harçlıklarımla hisse senedi almaya devam ediyorum dedi ve bu durum açıkçası beni çok mutlu etti. Çünkü arkadaşlar ergenlik çağına yeni girmiş 16 yaşındaki genç bir arkadaşımız. Normalde aklımızın havalarda olduğu bir dönemde gerçekten çok akıllıca davranarak çoğu yetişkinin fark edemeyeceği ve bilincinde olmadığı yatırım yapma konusuna odaklanmış. Yatırım yapmaya karar vermiş ve yatırım yapmaya başlamış. Genç arkadaşımızın hedeflerini bilmiyorum ama gerçekten yaşına göre muhteşem bir öngörüsü olduğunu gördüm. Açıkçası ben 16 yaşında böyle bir öngörüye sahip değildim. Gerçi bizim dönemlerimizde enflasyon bu kadar yüksek değildi. Alım gücü daha yüksekti. Refah seviyesi daha yüksekti. Belki de ondandır. Ben 16 yaşındayken paramı biriktirmem gerektiğini henüz bilmiyordum. Ve yol gösteren, yolda mı öğreten de olmadı. Sadece ailemden tasarruf noktasında daha az para harcamam gerektiği noktası bana öğretildi. Tek yaptığım şey okuluma gidip gelmekti. Uygun fiyatlı yemekler yerdim. Harcamalarım lüks değildi. Genellikle abimin eski elbiselerini giyerdim. Harçlıklarımı biriktirip yatırım yapayım fikri kesinlikle yoktu. Ta ki ilk hisse senedimi 2013 senesinde aldım. Bu da 22 yaşlarına tekabül ediyor. O dönemlerde yatırım bilincinin hala farkında değildim açıkçası. Bunun kanıtı ise aldığım hisse senetlerini 3 yıl sonra zararlı sattım. 24 yaşında hala yatırım mantığını kavrayamadım. Zamanında çok hatalar yaptım. Çok yanlışlar yaptım. Burada olmamın sebebi ve sizlerin karşısında bu videolar çekiyor olmamın sebebi benim yaptığım hataları sizin yapmamanıza vesile olmak. Ama ben her ne kadar ne dersem diyeyim siz hata yapacaksınız ve yapmak zorundasınız. Ne kadar erken hata yaparsanız o kadar erken hatalarınızın farkına varırsınız ve hata yapamaz hale gelirsiniz. Bu tabii zaman alacak bir süreç. Bahsettiğim arkadaşımız 16 yaşında hisse senetlerini almaya başladı. Yeri gelecek panikleyecek ve elindeki hisse senetlerini satacak. Sonra o hisse senetlerinin yıllar içerisinde nasıl arttığını, nasıl parasını katladığını görünce yavaş yavaş yatırımın mantığını anlayacak ve hata yapamaz hale gelecek. Bu farkındalık zamanla olacak işler. O yüzden yatırıma ne kadar erken başlarsak bizim için o kadar iyi olur. Erken başladığımız için de birleşik getirinin gücüyle paramızı daha hızlı bir şekilde katlamaya devam ederiz. Şimdi asıl videomuzun konusuna geri dönelim. Yatırıma kaç parayla başlamalıyız? Öncelikle yatırıma başlayabilmek için büyük bir sermaye ihtiyacımız yok. Eğer bir sermayeniz varsa bu durum size çok güzel bir artı yazar. Örneğin köşede 100 bin liranız varsa bunun ile yatırıma başlamak sizin için güzel bir artıdır. 100 bin lira sermaye ile yatırıma başlayan bir X kişisi olsun ve her ay 2.000 lira yatırım yapsın. Yıllık 24 bin lira da bir sene boyunca biriktirmiş olsun. Bir de henüz sermayesi olmadan bir yatırımcımız olsun. O kişi de Y kişisi olsun. Yine 2.000 liralık her ay yatırım yapsın ve yılda 24 bin lira bir sene boyunca birikim yapmış olsun. Ülkedeki enflasyon %30 olsun ve hisse senetleri de %50 artmış olsun. 100 bin lira %50 artarak 150 bin lira olacak. 24 bin lirası da her ay 2.000 lira yatırım yapacağımız için yıl içerisinde %25 artmış olacak. Yani
parası 36 bin lira olacak. Dolayısıyla X kişisinin sermayesiyle birlikte toplam parası 186 bin lira olacak. Peki sermayesi olmayan Y kişisine bakalım. Y kişisinin parası da 36 bin lira olacak. Dikkat ettiyseniz sermaye ile başlayan X yatırımcısı sermayesinin gücüyle güzel bir kazanç sağladı ve Y kişisiyle aradaki makası açarak devam ediyor. Bu anlattığım konu arkadaşlar sermayenin gücü. Sermayenizin olması her zaman sizin için bir avantaj sağlar. Peki benim sermayem yok diyorsanız arkadaşlar öncelikle üzülmeyin. Siz Y kişisi olup önce sermayenizi oluşturacaksınız. Eğer babadan zengin değilseniz önce her zaman Y kişisi olmak zorundasınız. Yani sermayenizi biriktirmek zorundasınız. Sermayenizi biriktirdikten sonra X kişisi olacaksınız. Tekrar Y kişisinin yerinde olduğumuzu düşünelim. Aynı şartlar geçerli olsun. Her ay 2000 lira yatırım yaptığımızı düşünelim. Hisse senetleri yıllık %50 arttığını düşünelim. Ve 2 sene içerisinde 90 bin liralık bir sermayeye erişirsiniz. Sıfırdan başlayan bir yatırımcıya göre artık siz X kişisi olursunuz. Yatırımlarınız size güzel bir sermaye oluşturur. Ve oluşturduğu o sermayeden beslenerek varlıklarınızı artırmaya devam edersiniz. Aslında bu anlattığım birleşik getirinin gücüdür. Ne kadar parayla yatırıma başlamalıyım sorusunu tekrar ele alalım. Para her ne kadar çok değer kaybetse de 2000 lira herkesin yatırım yapabileceği bir para değil. Herkesin ekonomik gücü yüksek değil. Siz bir öğrenciyseniz harçlıklarınızdan artırdıklarınızı biriktiriyorsanız ya da çalışansanız yine gelirinizin bir kısmına fatura ödüyormuşçasına yatırım yapmanız gerekir. Dar gelirliyseniz bile bir elektrik faturası ödüyormuş gibi her ay 250 lira, 500 lira gibi rakamları yatırıma aktarmanız size yıllar sonra güzel bir sermaye sağlar. En azından emekli olduğunuzda bir iş yeri açma şansınız olur. Ya da acil durumlar olduğunda size güzel bir kaynak olur. 50 liradan ne olacak, 100 liradan ne olacak dediğimde eşim bana kızardı. Parayı niye küçümsüyordun derdi. Çok uzak zamandan bahsetmiyorum halbuki. Yaklaşık 5 sene önceden bahsediyorum. Sonra belli durumlar gelişti ve şartların değiştiği zamanlar oldu. Ve o paralara gerçekten ihtiyacım oldu. 10 liranın 100 liranın hesabını yapar hale geldim. Bunları yaşadıktan sonra kafa yapım değişti. Ve artık ben de küçük paraları önemser hale geldim. Siz de kendinizi yavaş yavaş bu kafaya hazırlamanız gerekiyor. Aksi takdirde birikim yapamazsınız. Yatırım yapmak belli noktalarda fedakarlık ister. Zaaflarınızı kontrol altına almak zorundasınız. En sevdiğiniz şey, örnek veriyorum, her gün bir adet X markanın kahvesini içmek olsun ve ben bu kahveyi içmeden duramam diyorsunuz. Anlattığım örnekte sizin zaafınız kahve içmek. Her zaman kahve içtiğiniz pahalı yerdeki kahveyi de seviyorsunuz ve buna alıştınız. Bu kahveyi her gün içiyorsunuz. Ayda 20 gün işe gittiğinizi varsayalım. 20 gün kahve başı 100 liradan kahveye harcıyorsunuz. Yani aylık 2000 lira kahve ücretiniz var. Yani 2000 lira gibi bir rakam sizin keyfiniz için harcadığınız bir rakam. Burada yapmanız gereken iki ihtimal var. Eğer kahve keyfinizden vazgeçemiyorsanız, durum sizin için vazgeçilmezse kahvenizi daha uyguna evinizde mal edip içmeniz. Bu durum sizin için daha uygun olacaktır ve daha ekonomik olacaktır. Kalan 1500-2000 lirayı da yatırıma ayırıp geleceğimize yatırım yapmamız gerekir. Diğer bir ihtimal ise 20 gün her gün kahve içiyorsanız bunu öncelikle 10 güne düşürün ve 10 güne düşürdükten sonra 1000 liralık bir tasarruf edeceksiniz. Bu 1000 liralık tasarrufu kahve içmiş gibi düşünün ve bir yatırım yapın. Her hafta bir defa künefeciye gidip künefe yediğinizi düşünelim. Ayda 4 defa künefeciye gidip toplam ortalama 3000 lira gibi ödemeniz gereken bir fatura çıkar karşınıza. Ancak siz bunu haftada 2'ye düşürürseniz karşınıza çıkacak fatura 1500 liraya düşer. Ve 1500 lirayla yatırım yapabilirsiniz. Size zevklerinizden fedakarlık etmek gerçekten çok zor gelebilir arkadaşlar. Herkese zor geliyor, bana da zor geliyor. Ama bu vazgeçtiğimiz şeyler karşısında eğer Allah uzun ömür verirse daha çok kahve içebilir, daha çok künefe yiyebilir hale geleceksiniz. Çünkü yatırımlarınız büyüdükçe büyüyecek. Hani bir laf vardır ya, sosyal medyada dolaşıyor. İşte son 30 yılda kahve içmek yerine içtiğiniz kahvenin hisse senedine yatırım yaparsanız işte şu kadar paranız olur, işte şu kadar şunları alabilirsiniz şeklinde. Aslında o gerçek arkadaşlar, gerçekten de öyle. Siz öncelikle sermayenizi biriktirmelisiniz. Biriktirebilmelisiniz. O sermayenizin getirisiyle artık o içtiğiniz kahve sizin için bir masraf kalemi olmaktan çıkacak. Ama önce fedakarlık etmek zorundasınız.
Az önce vermiş olduğum örnekler genelde 250 lira, 500 lira, 1000 lira gibi rakamlardan bahsederek vermiş olduğum örnekler. Ama 10 liraya da yatırım olur. 20 liraya da yatırım olur. 50 liraya da yatırım olur arkadaşlar. Her miktarda yatırım yapabilirsiniz. Bunun için borsamızda 3 liraya, 5 liraya, 10 liraya hisse senetleri var. Aynı zamanda yine 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya hisse senedi fonları var. Yani rakamları kesinlikle küçümsemeyin. Yeter ki siz yatırım yapma iradesine sahip olun. Ve düzenli yatırımcıysanız yatırım yaptığınız paraya da uzun bir süre dokunmayın. Paranın nasıl katlanarak arttığını siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hatta beni izleyen takipçilerimin başından geçen anılar varsa yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Paranın beklenmedik şekilde artması olabilir. Yıllar sonra karşısına yüklü bir miktar olarak çıkması olabilir. Biz de başka videolarımızda bu yorumları tekrar ele alalım ve değerlendirelim. Ve unutulan paraların zamanla nasıl büyüdüğüne hep beraber şahit olalım. Kısaca bu videoda parayı küçümsemememiz gerektiğini, 1 liranın, 2 liranın, 10 liranın, 20 liranın aslında ne kadar önemli olduğunu ve bu paraları yatırıma dönüştürmemiz gerektiğini, yatırıma dönüştürdüğümüz takdirde sermayemizin artacağını ve artan sermayemiz sayesinde daha hızlı büyüyeceğimize değindim. Bir de dikkatimi çeken bir konu daha var. Genelde serbest meslek erbabı olanlar daha çok yatırım yaparlar. Çünkü gelirlerinin düzenli olmadığını bilirler ve gelirlerini düzenli hale getirebilmek için yatırım yaparlar. Çünkü esnaf kafasında şu vardır arkadaşlar. Mesela bir ay kazanırsın, 2. ay kazanamazsın. 3 ay kazanırsın belki, 2 ay kazanamazsın. Bir pandemi çıkar, 4 ay işe gidemezsin, kazanamazsın. O zaman ne yapacaksın? İşte o zaman yatırımlarından yiyeceksin. Arkadaşlar çünkü başka çaren yok. Ya borçlanacaksın bankalara, finansal köle olmaya devam edeceksin ya da biriken yatırımlarından kimseye muhtaç olmadan yaşayacaksın. Düzenli maaş alan insanlar da yatırım mantığı tam oturmuş değil. Çünkü her ay düzenli kazanç sağladıkları için yatırıma çok ihtiyaç duymuyorlar açıkçası. Ve genelde yapmış oldukları yatırımı kendi oturdukları ev oluyor. Geçenlerde eşim bir arkadaşından bahsetti. Bu arkadaşı doktor. Onun eşi de doktor. Yani evlerine 2 doktor maaşı giriyor. Ve arkadaş 8,5 milyon liraya 0 daireyi kredi çekip aldı. Bir tanesinin yani bir doktor maaşının tamamı 5-6 sene o krediyi ödemek için gidecek. Dolayısıyla eşimin arkadaşı konforu tercih etti. Aslında parasının kendisi için çalışmasını istemedi. Açıkçası bu bana çok mantıklı gelmiyor. Daha düşük standartta yaşayıp arta kalan parayı yatırıma dönüştürmek daha mantıklı. Ama çoğu insan benim gibi düşünmüyor. Tabii ki 2 doktor olduğunu düşünürsek ileride yine biriktirebilirler. Ama bizim onlar kadar büyük bir şansımız yok. Ben burada genel yatırım mantığından, yatırımın psikolojisinden ve karlı yatırımları nasıl yapabileceğimizden bahsediyorum. Ve finansal özgür olma yolunda hareket etmemiz gerektiğini anlatıyorum. Şunu unutmayın ki ne kadar çok para kazanıyorsanız kazanın, eğer ki gideriniz gelirinizden fazlaysa finansal köle olmaya devam edersiniz. Ancak gelirleriniz giderinizden fazlaysa ve işsiz kaldığınızda kendinize 15-16 sene yetecek kadar paranız olursa o zaman finansal özgür olursunuz ve kafanız rahat olur. Bu videoyu da fazla uzatmadan arkadaşlar burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.